Herkese merhaba, ben Muhammed Musab Öztürk. Bugün sizlere Darktable'da Instagram için fotoğraf hazırlarken dikkat etmeniz gereken birkaç öneride bulunacağım. İlk önce fotoğrafımın eski halini göstereyim. Çekilmiş halini. Fotoğrafım böyleydi. En son böyle oldu. Şimdi fotoğrafımda ilk olarak ışık ayarlarını yaptım. Basic Adjustment ile yüksek ışıklı bölgelerde detaylar kazanmaya çalıştım. Ondan sonra RGB Curve ile fotoğrafa kontrast verdim. Tone Curve ile fotoğrafta ışık ayarlarımı kendi dilediğim gibi ayarlamaya çalıştım. Local Contrast ile fotoğrafta detayları almaya başladım. Highlight Reconstruction ile yüksek ışıklı bölgelerdeki detayları daha fazla aldım. Şöyle göstereyim. Local Contrast'ta son hali. Highlight Reconstruction'la yüksek ışıklı bölgelerde detayları geri kazandım. Ondan sonra fotoğrafıma yön verecek olan White Balance ayarını yaptım. Çünkü White Balance ayarımla fotoğrafımın hangi tonda olacağını belirlemiş oldum. Ve Instagram için en önemli olan kuralsa fotoğrafı kırpmak. Burada Instagram'ın bizden istediği açıkçası ya kare fotoğraflar ya da dik kadraj fotoğraflar. Instagram'da yatay kadraj fotoğraflar çok fazla tutmuyor. O yüzden dik kadraj yapmak veya kare kadraj yapmak gerekiyor. Dik kadraj yaptığımızda da dikkat etmemiz gereken kısım ayarımızın 10'a 8 olması. Çünkü 10'a 8'den daha dik bir kadraj ayarını Instagram bu sefer kırptırmak zorunda bırakıyor size. Daha fazlasını kabul etmiyor yani. Ondan sonra fotoğrafımda detayları ve kontrast kazanmaya başladım. Haze Removal ile. Daha sonra Contrast Equalizer ile detayları daha çok kazandım. Şöyle göstereyim. Contrast Equalizer'ın yaptığını. Sharpen ile keskinlik kattım fotoğrafıma. Bu müdahalelerden sonra oluşan noise'i de Denoise Non-Local Means modülü ile giderdim. Bundan sonra fotoğrafıma kattığım iste renkler oldu. Velvia modülü ile önce renkleri ortaya çıkardım. Vibrance ile de yüksek ışıklı bölgelerdeki renkleri diğer bölgelerle dengeledi. Color Zones ile de istediğim tonu yakalamaya çalıştım. Burada gördüğünüz gibi sarıları biraz daha turuncuya doğru kaydırdım. En son Color Balance ile de gölge bölgedeki renk dengesini biraz değiştirdim. Bundan sonra renk ayarlarım ve ışık ayarlarım bitti. Fotoğrafıma da imzamı atmak kaldı. Onu da önceki derste anlatmıştım. Watermark modülüyle bunu ekledim. Instagram'a fotoğraf yüklerken dikkat edeceğiniz birkaç öneride bulundum. Bu dersi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.